Yüzyıllardır gökyüzüne bakıp neredeler diye sorduk. Fermi paradoksunun o soğuk sessizliğinde cevap aradık. Belki de yanlış yöne bakıyorduk. Gelişmiş medeniyetler yıldızların ışığında değil, kara deliklerin gölgesinde yaşıyor olabilir mi? Şu an baktığınız yer evrenin bittiği nokta değil. Burası zamanın henüz doğmadığı, bildiğimiz tüm fizik yasalarının bir kağıt gibi yırtılıp çöpe atıldığı bir hapishane. Kara delikler. Onları hep her şeyi yutan, ışığı bile hapseden kozmik canavarlar olarak tanıdık. Birer mezarlık, birer son durak olduklarını düşündük. Ama ya yanılıyorsak, ya o karanlığın derinliklerinde, olay ufkunun o meşhur sessizliğinin ötesinde galaksimizin en korunaklı sığınakları saklıysa? Yüzyıllardır gökyüzüne bakıp neredeler diye sorduk. Fermi paradoksunun o soğuk sessizliğinde cevap aradık. Belki de yanlış yöne bakıyorduk. Gelişmiş medeniyetler yıldızların ışığında değil, kara deliklerin gölgesinde yaşıyor olabilir mi? Einstein'ın genel görelilik kuramı bize bir şey fısıldıyor. Kütle çekimi sadece maddeyi değil, zamanın akışını da büker. Bir kara deliğin merkezine yaklaştıkça gerçeklik algımızda parçalanmaya başlar. Bugün Kolon defterinin en riskli sayfasını açıyoruz. Sizi ışığın bile kaçmaya cesaret edemediği o yasak dünyalara götüreceğim. Ama dikkatli olun. Bu yolculuğun sonunda zaman algınız asla eskisi gibi olmayacak. Çünkü orada bir öğle uykusu kadar süren bir an dışarıdaki evrenin milyarlarca yıl yaşlanıp yok olması için yeterli bir süredir. Hazırsanız olay ufkunun ötesine, zamanın durduğu o ilk durağa iniyoruz. Bu mutlak karanlıkta bir güneşin olmadığı bu derin boşlukta yaşam için gereken o kutsal enerji nereden geliyor? Işık yoksa bir koloni nasıl aydınlanır? Cevap evrenin en ölümcül dansında saklı. Bir kara deliğin içinde yaşam hayal etmek ilk başta saçma gelebilir. Güneş yok, fotosentez yok, ışık yok. Sadece sonsuz bir soğuk ve karanlık. Ancak fiziğin derinliklerine indiğimizde karşımıza karanlığı güneşe çıkar. Kara deliklerin etrafında yığılma diski dediğimiz devasa bir enerji halkası döner. Burası kara deliğin midesine inmeden önceki son duraktır. Gazlar, tozlar ve yıldız kalıntıları ışık hızına yakın bir süratle bu diskte dönerken birbirine sürtünür. Bu sürtünme o kadar şiddetlidir ki milyarlarca güneşten daha parlak ve daha sıcak bir enerji açığa çıkar. İşte o yasak gezegenler bu diskin hemen dışında güvenli ama bir o kadar da tehlikeli bir yörüngede dönerler. Orada gökyüzü mavi değildir. Gökyüzü bükülen ışığın oluşturduğu buz mavisi ve ateş turuncusu çizgilerle doludur. Foton küresi dediğimiz bölgede ışık o kadar şiddetli bükülür ki eğer o gezegenin yüzeyinde durup ileriye bakarsanız kendi ensenizi görebilirsiniz. Işık kara deliğin etrafında tam bir tur atıp gözünüze geri döner. Bu gezegenlerdeki kolonistler için enerji sorunu yoktur. Onlar evrenin en verimli nükleer reaktörlerinin tam kıyısındadırlar. Ama bu muazzam enerjinin bir bedeli var. Radyasyon. Bir kara deliğin dibinde yaşamak her an devasa bir X ışını banyosu yapmak demektir. Peki bir medeniyet bu radyasyondan nasıl korunabilir? Belki de bu yüzden aradığımız o gelişmiş koloniler gezegenlerin yüzeyinde değil, kilometrelerce derinlikte yeraltı okyanuslarında saklanıyorlar. Orada kara deliğin ısısıyla ısınan, dış dünyadan tamamen kopuk bir yaşam. Şimdi asıl beyin yakan kısma geliyoruz. Bir gezegen düşünün ki orada bir kahve içimi sürede dünyadaki tüm sevdiklerinizin yaşlanıp öldüğüne tanıklık ediyorsunuz. Zaman bükülmesi bir sığınak mı yoksa bir lanet mi? Zaman, bizim için saniyelerden, dakikalardan oluşan doğrusal ve durdurulmaz bir nehir. Ama bir kara deliğin olay ufkunun kıyısındaysanız o nehir donar. Einstein bize şunu öğretti. Kütle çekimi ne kadar güçlüyse zaman o kadar yavaş akar. Eğer az önce bahsettiğimiz o yasak gezegenlerden birine iniş yaparsanız hayatınızın en korkunç pazarlığını yapmış olursunuz. Düşünsene, geminden iniyorsun, ayağını o yabancı toprağa bastığında sadece 1 saat boyunca etrafı keşfediyorsun. Saate baktığında 60 dakika geçmiş ama başını kaldırıp gökyüzüne, o bükülmüş ışık çizgisinin ötesindeki evrene baktığında bir dehşet tablosuyla karşılaşıyorsun. Sen o 1 saati yaşarken dünyada binlerce yıl geçti. Bıraktığın tüm şehirler toz oldu. Sevdiklerin 1000 yıl önce öldü. Hatta belki de uğruna oraya gittiğin insanlık çoktan yok oldu. Bu bir bilim kurgu fantazisi değil. Bu evrenin en çıplak gerçeği. Kara deliğin kıyısındaki kolonistler aslında birer zaman yolcusudur.
Ama bu yolculuk tek yönlüdür. Asla geri dönemezsiniz. Çünkü dönecek bir zaman kalmamıştır. Peki bir medeniyet neden böyle bir laneti kabul eder? Neden kendini zamanın dışına sürgün eder? Belki de cevap kaçtıkları şeyde saklıdır. Evrenin kaçınılmaz sonundan, yani büyük donmadan kaçıyor olabilirler mi? Yıldızların birer birer söndüğü, galaksilerin birbirinden uzaklaştığı o karanlık gelecekte zamanın yavaş aktığı bu bölgeler insanlığın ya da herhangi bir zekanın sığınabileceği son limanlardır. Onlar için biz bir kibrit alevi kadar hızlı yanıp sönen geçici varlıklarız. Onlar ise evrenin gerçek sahipleri, ölümsüz gölgeler. Peki ya aradığımız o gelişmiş uzaylılar? Fermi paradoksunun o kayıp sakinleri zaten oradaysa, belki de sessizliğin sebebi hepsinin bu kozmik sığınaklara çekilmiş olmasıdır. Şimdi büyük saklanma teorisini açıyoruz. Neden hala kimseyi bulamadık? Milyarlarca galaksi, trilyonlarca yıldız, matematiksel olarak evrenin hayatla kaynaması gerekirdi. Ama sessizlik mutlak. Bilim dünyası buna Fermi paradoksu diyor. Bazıları büyük filtreden bahsediyor. Medeniyetlerin kendilerini yok ettiğini söylüyorlar. Ama koloni defterinin bu sayfası farklı bir ihtimali fısıldıyor. Büyük saklanma. Gelişmiş bir medeniyetin en büyük ihtiyacı nedir? Enerji ve zaman. Yıldızlar güvenilmezdir. Patlarlar, sönerler ve binlerce ışık yılı uzağa enerji yayarak kendilerini ifşa ederler. Oysa bir kara delik mükemmel bir gizlenme yeridir. Radyo dalgalarınızın, ışığınızın veya varlığınızın herhangi bir kanıtının olay ufkundan dışarı kaçması imkansızdır. Eğer teknolojik olarak yeterince geliştiyseniz tüm medeniyetinizi bir kara deliğin etrafındaki yörüngelere, o güvenli yeraltı okyanuslarına taşıyabilirsiniz. Bu sığınakların çok daha derin bir gizemi var. Ya bu kara delikler sadece birer ev değil, aynı zamanda evrenin tüm geçmişini saklayan devasa birer hard disk ise? Holografik evren kapısına hoş geldiniz. Stephen Hawking'in hayatına adadığı bir soru vardı. Kara deliğe düşen bir şeye ne olur? Bilgi yok mu olur? Modern fizik hayır der. Bilgi yok edilemez. Eğer kara deliğe bir kitap atarsanız o kitabın içeriği yok olmaz. Sadece kara deliğin yüzeyine, olay ufkuna iki boyutlu bir kod olarak işlenir. Bu holografik ilkedir. Şimdi bunun ne anlama geldiğini düşünün. Eğer bu teori doğruysa evrendeki her bir kara delik içine düşen her yıldızın, her gezegenin ve belki de her medeniyetin dijital bir kopyasını yüzeyinde saklıyor demektir. Kara delikler evrenin çöp kutusu değil, devasa birer arşivdir. Olay ufkunun ötesindeki o yasak dünyalarda yaşanan bir koloni bu bilgiye erişebiliyorsa evrenin başlangıcından sonuna kadar yaşanmış her ana, her hatıraya sahip demektir. Belki de şu an yaşadığımız bu gerçeklik bir kara deliğin yüzeyindeki verilerin 3 boyutlu bir projeksiyonudur. Belki de kolon defterini burada değil, o derin karanlığın yüzeyindeki bir kod dizisinden yazıyoruz. Eğer bir gün o yasak gezegenlere ulaşabilirsek, bulacağımız şey sadece uzaylılar olmayacak. Kendi geçmişimizi, kaybettiğimiz anılarımızı ve evrenin en büyük kütüphanesini bulacağız. Orada ölüm yoktur, sadece veri vardır. Videonun sonuna yaklaşırken en sarsıcı soruya geliyoruz. Tüm bu anlattıklarımız sadece birer teori mi, yoksa insanlığın kaçınılmaz son durağı mı? Yıldızlar söndüğünde gidecek başka yerimiz kalacak mı? Milyarlarca yıl sonra güneşimiz söndüğünde galaksimizdeki tüm yıldızların yakıtı tükenecek. Evren karanlık çağına girecek. Gökada bir zamanlar hayatın fışkırdığı o yer artık sadece ölü yıldız kalıntılarıyla dolu bir mezar olacak. İşte o zaman kolon defterinin son sayfası açılacak. İnsanlık ya da bizden sonra gelecek olan zeka hayatta kalmak istiyorsa son limana sığınmak zorunda kalacak. Kara deliklere. Çünkü evrende enerji üreten son yerler onlar olacak. Hawking radyasyonuyla yavaşça buharlaşan o devasa kütleler bir medeniyetin trilyonlarca yıl daha yaşamasına yetecek enerjiyi sağlayabilir. O gün geldiğinde yasak dünyalar artık tek dünyamız olacak. Zamanın durduğu o karanlık odalarda son insanlar belki de evrenin geri kalanının nasıl yok olduğunu, son ışığın nasıl söndüğünü izleyecekler ve belki de o an anlayacaklar ki kara delikler birer canavar değil, evrenin bir sonraki evren için sakladığı tohumlardır. Yolculuğun sonuna geldik. Şimdi size soruyorum. Eğer her şeyin bittiği o gün size zamanın durduğu ve evrenin sonuna kadar sürecek olan o karanlık sığınakta bir yer teklif edilseydi, sevdiklerinizi, bildiğiniz dünyayı ve zamanın akışını feda edip o yasak dünyaya iner miydiniz? Yoksa
yıldızlarla birlikte sönmeyi mi tercih ederdiniz? Ben Kolon Defteri. Bu kayıt zamanın ve mekanın ötesine, belki de bir kara deliğin olay ufkuna ulaşana dek sürecek. Takipte kalın çünkü keşfedilecek çok fazla karanlık var.